Tarih genellikle imparatorların, kralların ve fatihlerin dünyası olarak bilinir. Ancak bundan 2500 yıl önce uçsuz bucaksız Orta Asya bozkırlarında öyle bir kadın yaşadı ki, dönemin en büyük süper gücünü dize getirdi. O, dünyanın bilinen ilk kadın hükümdarıydı. O, Pers İmparatoru Büyük Kiros'un kabusuydu. Merhaba tarih yolculuğu gezginleri. Bugün rotamızı antik çağın bozkırlarına, Sakaların efsanevi kraliçesi Tomris Hatun'un destansı yaşamına ve o meşhur kan dolu tulumun hikayesine çeviriyoruz. Hazırsanız tarihin tozlu sayfalarını aralayalım. Milattan önce 6. yüzyıldayız. Bugün İran, Türkmenistan ve çevresini kapsayan geniş coğrafyada Masajetler adında savaşçı bir topluluk yaşıyordu. İskitlerin yani Sakaların bir kolu olan bu halk ata binmekte ve ok atmakta ustaydı. Onlar için özgürlük aldıkları nefesten bile daha kıymetliydi. Bu halkın başında kocası öldükten sonra tahta geçen Tomris Hatun vardı. Tomris sadece bir kraliçe değil, aynı zamanda ordularını bizzat yöneten usta bir stratejistti. Ancak güneyde, sınırlarına dayanan devasa bir tehlike vardı. Pers İmparatorluğu ve onun hırslı lideri Büyük Kiros. Kiros önce kurnazca bir yol denedi ve Tomris Hatun'a elçiler göndererek onunla evlenmek istediğini söyledi. Fakat Tomris zekiydi. Kiros'un derdinin evlilik değil, Massajet topraklarına zahmetsizce sahip olmak olduğunu hemen anladı ve bu teklifi sert bir dille reddetti. Bunun üzerine maskesini düşüren Kiros, devasa ordusuyla Aras Nehri'ni geçip savaşı başlattı. İki ordu karşılaştığında Kiros sinsi bir plan yaptı. Ordusunun zayıf bir kısmını içi yiyecek ve şarap dolu bir kampta bırakıp geri çekildi. Tomris'in oğlu Spargapises birliğiyle gelip bu kampı ele geçirdi. Ancak bozkır insanı şaraba alışık değildi. Zafer sarhoşluğuyla içip sızdılar. Geri dönen Pers ordusu, savunmasız haldeki prensi ve askerleri kolayca esir aldı. Tomris'in oğlu, kendine geldiğinde düştüğü durumu gururuna yediremedi ve elleri çözüldüğü ilk anda intihar etti. Oğlunun ölüm haberi Tomris'e ulaştığında kraliçenin yüreğindeki acı korkunç bir öfkeye dönüştü. Tomris, haberi getiren elçiye bakarak tarihe geçen şu yeminini etti. Kana susamış Kiros, sen oğlumu mertlikle değil, o içtikçe aklını başından alan şarapla öldürdün. Ama güneşe yemin ederim ki seni ne kadar haris olursan ol, kanla doyuracağım. Bu yeminin ardından tarihin en kanlı savaşlarından biri başladı ve Tomris sözünü tutmak için her şeyi yapacaktı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir tarih yolculuğunda görüşmek üzere.